Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Gördüğünüz gibi ışıklarım açık. Neden? Çünkü dışarısı inanılmaz kasvetli, yağmur yağıyor. Biraz karanlık bir hava var ama gayet içerisi sıcak, güzel. Havalar henüz soğumadı. Geçen videoda demiştim ki bir misafirim gelebilir. Hatırlar mısınız acaba? Videoyu izlediyseniz bilirsiniz. Misafirim birazdan burada olacak. O arada ben yemek yapıyorum ama. Önce onu bitireyim. Ondan sonra da yola çıkacağız. Arkadaşlar biraz şimdi Bodrum'un çevresini geziyoruz. Neden derseniz çok ağır bir misafirim var. Kim geldi biliyor musunuz? Babam geldi. Evet, babam misafirliğe geldi bana. Hem burada arkadaşlarını görmeye hem bana. Şimdi Akyaka'ya doğru gidiyoruz ama Mazıköy üzerinden falan gideceğiz. Ben de bol bol çekim alacağım sizin için. Buraları bir güzelce keşfedelim hep beraber. Yalnız biraz kapalı bir havamız var. Yağmur yağıyor. Çıkacaktır güneş diye umut ediyoruz. Bakın şu an neredeyiz? Bakın böyle yemyeşil bir yola girdik. Çok enfes buralar. Çiftlik tabelasından saptık. Sahilden Mazıköy'e doğru gideceğiz. Mazıköy'e ben böyle bir yıllar önce birkaç kere gitmiştim. Çok sevmiştim. Şu an çok sakindir ama çok enfes bir denizi var. Bu karanlık kasvetli günde ne kadar görebilirsek o kadar göreceğiz. Evet, hiçbir şey göremiyorsunuz. Çünkü üstüne bir de kapalı hava yetmezmiş gibi yağmur yağmaya başladı. Ama bakın etraf yeşil, işte ağaçlar var, yol gidiyor falan. Böyle yağmur yağdı, bulutlar yükseldi, giderek netleşiyor şu anda. Bunun da ayrı bir güzelliği oluyor işte ya. Çok yeşilmiş buralar. Bodrum'un en yeşil yerlerindeyiz galiba. Dün de böyle bütün yarımadayı dolaştık babamla. Torba tarafı çok yeşildi. En çok Torba değil mi? Böyle bayağı sığ, yüksek ormanlıktı. Domuzlar doğru. Ha, domuzlar vardı evet her yerde. Torba tabii kimse yok şu anda yaşayan. Yani çok az insan var. Bir Bitez, Bodrum'un içi falan gibi yoğun değil. Kumköy, Mazıören tarafına doğru girmiş bulunmaktayız şimdi. Bagajdan bir şey almak için durduk. Hafif yağmur yağıyor. Öyle güzel ki. Enfes. Buralar galiba yanmıştı. Mazıköy tarafında yangın çıktığını hatırlıyorum. Öyle gibi çünkü. Tabii ki doğa tekrardan yeşermiş ama az önceki kadar yeşil değil buralar sanıyorum. Bilen varsa söylesin. Şu an yanmış olan bir bölgeden geçiyoruz. Tabii buraya da gelenler oluyor. Turistik burası da ama tabii bir Bodrum'un içi kadar değil. Ne güzel boyamışlar ya. Dere olmuş baba burası. Azıcık yağmur yağıyor ama işte dağlardan süzülerek. Sahile geldik sayılır. Birazdan denize Çok kavuşacağız. yağmur yağsa buradan bayağı kuvvetli akar bu su. Evet. Oo. Ama çiçekler nasıl ya? Yani şu an böyle tropik bir yerde, tropik bir adadayız havası var. Bu kadar yağmuru da görünce orada da öyle muson yağmurları dönemi bir coşar her yer su basar falan. Burada da aynı o durum var şu anda. Rengarenk çiçekler, hava böyle gri, nemli değil. Yani öyle bir sıcak yok. Ama bayağı derenin içinde yüze yüze gidiyoruz görüyorsunuz.
Yani bu sıkıntı. Burada bu suyun gitmesi lazım. Gerçekten evet, çok yağması durumunda riskli. İnsanlar ne yapıyor? Nereden yürüyerek çıkamazsın? Yani bayağı sandal indireceğim buraya o zaman. Ve deniz. Ya Mazı'nın denizi böyle pırıl pırıldır ama bu derinliği bilmeden girdik cort diye ama baba. Nasıl yapacağız ki? Burada inip bir şöyle bakalım bari. Şöyle bir inip sahile bakınalım. Ay huzur. Su gerçekten pırıl pırıl normalde ama işte güneş olmadığı için, çok yağmur yağdığı için buradan çamur karışıyor şu an. O yüzden hissedemiyoruz. Burada da böyle birkaç tane pansiyon var. Çok fazla kalabalık olmaz. O pansiyonların belli bir şeyi vardır. Böyle insanlar gelirler düzenli bir şekilde. Gelen her sene gelir yani. Öyle bir pansiyona gitmiştim ben burada. Kalmamıştım ama tanışmıştım sahibiyle. 20 senedir işletiyordu ve şey demişti yani, bizim misafirlerimiz bellidir. Yurt dışından genelde yabancılar gelir ve her sene aynı kişiler gelir demişti. Hala öyle midir durum bilmem. Bahsettiğim bir 6-7 sene öncesi. Yine de suyun netliğini bu havada bile görüyorsunuz. Şimdi yan koya doğru iniyoruz. Burası daha esas Mazıköy sahil diye geçen yeri. Daha fazla ev var, yaşayan var gibi. Az önce şu burnun öbür tarafındaydık. Şimdi bu tarafa geçtik. Değil mi? Yoksa şurada mıydık? Yok, burada değil. Orada mıydık? Yalan söylemişim. Şuradaymışız. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Burun burası o zaman gördüğüm. Bunun öbür tarafına geçeceğiz. Evet evet, şimdi bir daha baktık. Biz demin burada değildik. Çünkü böyle şeyler, kanolar falan yoktu. Aynen şu burnun arkasındaydık. Şimdi işte burada da ayrı bir koy olduğunu görüyoruz. O tarafa inmeyeceğiz ama biz demin gösterdiğim diğer tarafa geçeceğiz. Sudaki böyle koyulu açıklı renk farkı anlaşılıyor mu videoda bilmiyorum. Dediğim gibi yağmurdan sebep hava gri olduğu için çok anlaşılmıyor ama aslında böyle yeşil, lacivert falan bir sürü ton oluyor. Yolumuz böyle artık. Hiçbir yer açık değil tabii ki. Hem hafta içi hem yağmurlu bir gün. Sezon değil falan, yani çok küçük bir ihtimalde. Çünkü bir durup belki bir çay içeriz demiştik. Olmadı, devam edeceğiz. Sahilin sonuna kadar gelmiş olduk. Burada gördüğünüz gibi yan yana pek çok koy var. Yani küçük bir yer gibi gözükse de aslında denize girebileceğim bir sürü alan var. Sahil boyunca komple yol yok. Arabayla gidemiyorsun ama içeri girip tekrar koylara iniş yapabiliyorsun. Ve pırıl pırıl bir suyu var. Sakinlik isteyenlere, işte hani böyle çok gürültü olmasın, kalabalık olmasın diyenlere uygun bir yer. O zaman görüşürüz Mazıköy. Bakalım bir daha ne zaman görüşeceğiz. Şu an Gökbel'den geçiyoruz. Yolumuzun üstünde Çökertme, Ören, işte Akbüyük falan olacak. Oralardan geçe geçe Akyaka'ya gitmek hedefimiz. Şurası enfesmiş ya. Hem ağaçlık hem böyle bakın şöyle bizim dibinde. Oraya yol var, bir toprak yolu da var. Çökertmeden çıktıktan hemen sonra. Çok güzelmiş. Yolumuz böyle ağırlıklı deniz kenarından olacak artık. Çok güzel bir yol. Yani Bodrum'dan aşağıya doğru giderken aslında hani ana yol dışında ben hep bu yolu tercih ettiğim için sıklıkla, her zaman olmasa da, geçmediyseniz buralardan muhakkak tavsiye edilir. Şimdi o az önce gösterdiğim yerin, yani hani bayıldım buraya dediğim ağaçlık olan yerin neresi olduğuna baktım haritadan. Zeytinbükü diyor. İsmini de vermiş olayım. Bilmiyorum, karavanla inilir mi kalınır mı bilmiyorum ama hemen işaretledim haritada.
Burası Geren sahili. Aynen denize sıfır. Deniz seviyesinde gitmeye başladık. Solda mesela bir kamp yeri var hemen burada. Kamp yerlerini göster diyorsunuz ya. Buyurunuz var işte. Yani çek şuraya kal şu anda. Kimsenin bir şey diyeceğini sanmıyorum. Tabii bu mevsimde. Yazın ne olur buralar hiç bilmiyorum. Ama pansiyon çok az. Burada bir çekme var mesela bırakmış. Yukarılarda evler var. Onlar da yazlıkçıdır diye tahmin ediyorum. Kışın yaşadıklarını sanmıyorum. Ne var? Evet evet restoranlar var hep etrafta. Ama her yerler kapalı şu anda. Gayet güzel yapıyor. Evet çok şeyler. tatlı evler aynen. Hemen de yolu geçiyor zaten denizle buluşuyor. Denizi buranın nasıl? Derin değil, çakıl evet. Karşıda baca su tutan yeri görüyor musunuz? Ne kadar hoş gözüküyor. Neresi orası? Birazdan oradayız. Ve bu bacayı gördüğümüzde anlıyoruz ki Ören'e geldik. Yani böyle turistik bir yerde gerçekten bu fabrika hiç olmuyor bence de. O fabrika olduktan sonra turistler buraya gelmiş. Önce o gelmiş diyorsun. Tabii bunlar böyle mi? Yani şurada denize giriyorsun yanında böyle bir şey tutuyor ne bileyim ya olacak iş mi ya? Evet termik santrali geride bıraktığımıza göre şimdi tekrar temiz görünen bacasız doğamızla baş başayız. Bu arada Ören'e daha varmış yani benim için burası Ören dedim ama aslında Türk evleri diyor. Burası nasıl bir dere nasıl akıyor? Isınmış su mu bu? Nasıl? Aa. Fabrikadan su mu çıkıyor? Termik santralde ısı çıkıyor. Haha. Çeşitli makineler, ekipmanları soğutmak için ısınıyor bu. Su ısınınca böyle daha ekonomik oluyor demek ki. Dışarı atıyor. Ya da şöyle böyle kendi içine çevirecek. Ama bu bir dereden akan su değil, fabrikadan gelen su. Ha. Ben yağmurdan sebep böyle olduğunu düşünmüştüm ya. Buhar öyle çıkmaz. Ne bileyim. Buhar Aha, düşüyor, havadan baksana. anladım. Evet orada bayağı sıcak su gibi. Aynen. Kömür şunlarla konveyör mü dedim baba bunlara? Bunlarla taşınıyor diyor. Bir sürü böyle dağın içinde falan gördük çünkü. Termik santrale gidiyor bunlar. Bu şekilde takip ettiğinizde. Tağmak'ın mesela tepelerde de yine görüyorsunuz. Evet. Bayağı geride kaldı yani santral. Oraya kadar taşınıyor. Şimdi artık dağlar daha da yükseldi. Harika görüntüler oldu gene ya. Zeytinlere bak, zeytinlere bak. Evet, zeytinler de bir harika. Şimdi Ören'e giriş yapıyoruz. Denizle buluştuk şimdi. Burası Ören'in sahili. Tabii ki yani yazlıklar falan hep boş, hiç incin yok. Şu ana kadar bir iki insan gördük, bir iki araba gördük. Ama Ören sahili de görmemiş olanlar ki benim eski videolarımda vardı diye hatırlıyorum, kalmıştım burada hatta. Böyle bir tekrar göstermiş olalım. Şu an burada da muhtemelen kimse bir şey demez karavanla kalmaya. Böyle boylu boyunca denize sıfır kalabilirsiniz. İleride marketler var, birazdan gideceğiz merkeze doğru. Açık olan restoran falan da vardır diye tahmin ediyorum. Çok olmasa da. Buraya böyle karavanlar park etmiş. Yamaç Biraz- paraşütü varmış ha. Yamaç paraşütü paraşütü iniş iniş. alanıdır. Girmek yasaktır diyor şu alan. Yani kamp yeri dolayısıyla ücretli. Ama şu an kimse yok. Niye kapattı? Yok kamp yeri de değil. Bilemedim vallahi ama öyle işte bırakıp gitmişler muhtemelen. Kalan var mı bilmiyorum.
Ha, yolu şu an kapatmışlar. Sadece ambulans, itfaiye girişi diyor. Böyle dolanacağız. Biz şimdi şu tarafa gideceğiz. Merkeze, orada bir şeyler yiyeceğiz. Merkeze tabii girdikçe burada yaşam var. Bayağı hareketli burası. Evler dolu, marketler arttı. Yaşayan bir yer olduğunu görüyoruz içine girdikçe. Yemeğimizi yedik, bir sürü çeşit ev yemeği yedik. Vallahi öyle bir acıkmışım ki ben spor yapıyorum diye fena yemeğe düştüm şu ara. Uygun buralar arkadaşlar. Böyle koca tabaklar aldık. Koca yani kaç çeşit yemek. 2 kişi 550 lira ödedik öyle yani. Şimdi çıktık Ören'den Akyaka'ya doğru devam ediyoruz. Bu arada dedik burada siz nasıl ısınıyorsunuz? Doğalgaz yok değil mi buralarda? Hani evler var falan ama serin de hava. Yani çok sıcak değil. Evlerin içi daha soğuk oluyor biliyorsunuz. Klima, kömür falan o şekilmiş. Doğalgaz yokmuş. Gelmeyi düşünenler olursa bilgisi olsun diye söylüyorum. Akyaka'ya doğru devam ediyoruz. Allah. Ay mandalinalar. Ya kaçırdım. Şeyi çekebilecek miyim bir dakika? Palmiyeyi Yok dönme göstereceğim buradan. Anlaşılıyor mu bilmiyorum. Bakın şu turuncu çiçeklerine, meyvesine. Öyle güzel gözüküyordu ki ama kaçırdım. Biraz gösterebildim babacığım. Devam edebiliriz. Neydi? Kultak mıydı? Kultak. Kultak köyünden geçiyoruz şimdi de. Marketi de var. Minik bir marketi. Mandalinalar olabilir. Evet ya. Ay, sarı ağaca bak. Çok güzel olmuş. Burası bayağı rengarenk. Evet. O limon evet. İleride dağlar, sisli puslu. Aman. Manzaralara doyduk ha. Şu bulutlar böyle asılı. İşte şeyin tepelerinde, dağların aralarında. Akbük'e tepeden bakıyoruz. Şimdi Akbük'e girmeyeceğiz ama şöyle bir göstereyim size. Çok çektim Akbük'ü önceki videolarımda da. Gökyüzü hafif açılmaya başladı. Ama burası da biraz sisli puslu. Giriyoruz sisin içine. Akbük'ten Akyaka'ya doğru gittiğimiz bu enfes yol benim Türkiye'deki en sevdiğim yollardan biri. Böyle çam ağaçlarının arasında, denizin kenarında hafif yüksekten gittiğin, böyle müthiş koylar gördüğün, rengarenk deniz gördüğün, genelde yeşilli, mavili, turkuaz rengi denizi vardır. Şu an göremiyoruz. Ama sürekli aynı şeyi söylüyorum. Eski videolarımda daha renklilerini bulabilirsiniz efendim. Akyaka'ya giriş yaptık. Burada daha da çok yağmur yağıyor. Hava açıyor gibi demiştik. Açmadı. Daha da kötü oldu. Şimdi buradan baba sağa dönelim. Sahile doğru. Oradan nehir kenarına bir inelim. Ve Azmak nehrimizle kavuştuk. Çok güzel oldu. Bayılıyorum buraya, bayılıyorum. Ördeklerimiz de duruyor tabii ki. Merhaba dostum. Ne yapıyorsunuz? Kahve içmek için oturduk şimdi. Enfes. Enfes. Güneş çaktı. İşte ya kış buralarda bu kadarcık. Şimdi buradan bir Kite Beach'e doğru gidelim. Ondan sonra Akçapınar'a bir gidelim. Sonra biraz köylerine gireceğiz. Biraz daha gezineceğiz. Hazır güneş de çıkmış. Saatimiz de 4. Böyle yemyeşil etraf ya. Ekili hep. Evet mandalinalar değil mi? Yani sanat eseri.
Ne oldu ya? Şu anda Kite Beach'teyiz. Böyle bir kocaman bir sahil. Artık burayı onlarca kez çektim ama belki izleyen vardır ilk. Nasıl? Karavana bırakacağın yer yok değil mi? Yok, buraya bıraktırmıyorlar artık. Akyaka'da hiç yok yani. Akyaka'da var bir yerim. Buranın bu taraflarda. Oraya şu an bir şey demiyorlar. Genelde de kite yapan karavancılar geliyor, koyuyor. Bir noktada oraya da derler herhalde. Ama önceden ben buranın parkında kalıyordum. Sonra yasaklandı. Burası ücretli oldu. Giriş de ücretli kite yapanlara. Böyle. Yani Gökçeada'da ama daha rahat. Gökçeada'da evet tabii. Yani ücretsiz gidip en azından orada kalıp kayabiliyorsun. Ama buranın da denizi çok çok elverişli kite için. Gökçeada'nın rüzgarı daha hırçın tabii. Çok teşekkürler. Şunu bir göstermem lazım. Güneşliydi mi? Evet. Kanatları Yani atmaca mı diyorsun? Geliyorum bebişim. Uf. Ya daha yukarı uçsaydın da görseydik. Olsun, bayağı gördük. Uçtu. Huzurunu kaçırdığımıza göre gidebiliriz baba, sağ. Geliyor gene. Gelir değil mi? Takılır Kaç tane gene. Hiç açtın? yani. Şimdi Akçapınar'dayız. Aşıklar Yolu'ndan geçmeden olmaz. Burada zamanında çok fazla sinek olduğu için sıtma hastalığı çok yaygınlaşıyor. Hatta bayağı ölümler oluyor. O dönemin muhtarı mıydı? İşte kaymakam mı? İlgilisi. Hatırlamıyorum. Evet, ilgilisinin oğlu da, yani çocuğu da ölüyor. Ondan sonra burayı işte sıtmadan kurtarmak için okaliptüs ağaçları getirtiyorlar. Avustralya'dan mı bir yerden, yani yanlış söylemeyeyim. Ve halk hep beraber, vali de destekliyor ve hep beraber buraya halk ekiyor şeyleri, yani bu okaliptüs ağaçlarını dikiyor. Sonra da sıtma kesiliyor. Çünkü bu ağaçlar sineği engelliyor. Lakin Akyaka'da deli gibi sinek var. Yani Evet, sıtma abi. yok şu anda ama şu an Akyaka en benim sevmediğim özelliği sinekleri Yapma. öyle böyle yemez. Baba buradan çıkacağız. Şimdi köy yollarından Köyceğiz tarafına doğru gidiyoruz. İlk hedef Yeşilova, sonra Elmalı, Portakallı, Karaböğürtlen falan. Ana yola paralel köylerin arasından gidiyoruz. Çok güzel çünkü bu yol. Ben buralarda böyle birkaç tur atmıştım, yani bütün köylerini gezmiştim. Şimdi babamla da bir geçelim istedim. Çok güzelsiniz diyoruz. Portakal. Evet. Ay çok güzelsiniz. Washington. Of. Vallahi çok güzelsiniz ama gerçekten yemelik baba. Yerim Şuna derken. bak ya vallahi ya. Bunları ne zaman toplayacaklar, olmamış mı ki daha? Aa, bilmiyorum. Olmuş. Bana sorarsan olmuş. Belki toplamıyorlar mı? Böyle mi bırakıyorsunuz? Şimdi yoldan manzaralarla sizi baş başa bırakacağım. Biz artık gidelim. Bir sonraki videoda devam ederiz gezmemize. Çünkü onları da buna koyayım dersen bu video bitmez. Köyceğiz'e gidene kadar çekimimiz devam edecek efendim. Ama belki o arada sohbetleşmeyiz diye şimdiden veda etmek istedim. Öpüyorum babacığım. Sen de bir bay bay demek ister misin? Bay bay. Diyeceksiniz ki yorumlarda, ya babanı biraz daha dinleseydik, duysaydık. Tercih etmiyor. Ne yapalım? Ben arada böyle yine zorlarım. Kamerayı tutarım yüzüne, hiç merak etmeyin. Beğenmeyi, abone olmayı, eğer keyif aldıysanız tabii ki beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sevgiyle kalın. Öpüyorum. Bay bay.